Bir yakıtın kimyasal enerjisini yanma reaksiyonları olmadan elektrik ve ısı enerjisine çeviren sistemlere yakıt pilleri ya da yakıt hücreleri denir. Yakıt hücreleri çalışma verimleri yüksek, sessiz, temiz enerji sistemleridir. Kullanılan yakıtın cinsine göre ya da elektrolitin cinsine göre farklı isimlerle adlandırılırlar. Çeşitleri vardır. Bu çeşitlerinden bugün bahsedeceğimiz PEM yakıt pilleri, proton değişim yakıt pilleri, aynı zamanda da polimer elektrolitli membranlı yakıt pilleri olarak geçmekte ve ticari olarak en çok kullanılan yakıt pilleridir. Burada gördüğünüz set bir eğitim setidir. Üzerinde bir yakıt pili sistemi olup bu yakıt pili sisteminin nasıl hidrojenle beslendiğini ve bu sistemden çıkan elektriğin nasıl kullanıldığını anlatan bir sistem. PEM yakıt pilleri yakıt olarak hidrojen ve oksitleyici olarak da bir oksijen kaynağı kullanan yakıt pilleridir. Bizim bu sistemde hidrojenimiz sürekli olarak bir elektrolizör, hidrojen elektrolizörüyle üretilerek sisteme beslenmekte ve üretim sürekli olarak devam etmektedir. Yakıt pilleri istenilen güçlerde ve istenilen boyutlarda üretilebilir. Tek bir hücre 0,9 ile 1 volt arasındaki bir güce sahipken bunlardan seri olarak bağladığınız zaman istediğiniz güçlerde yakıt pilleri elde edebilirsiniz. Burada gördüğünüz PEM yakıt pili 50 wattlık ve 10 tane seri hücrenin yan yana seri olarak bağlanmasıyla oluşan bir yakıt pilidir. Gerekli olan hidrojen miktarını kendi otomatik olarak ayarlayabilmekte ve gereken oksijeni de soğutma için kullandığı havadan almaktadır. Yakıt pillerinin ticari olarak kullanılan yakıt pillerinin çalışma sıcaklığı 70 ile 80 derece arasında değişmektedir. Bu sıcaklık yakıt pilinin reaksiyonlar sonucunda ürettiği ısının neden olduğu bir sıcaklıktır ve bu ısının fazlasının uzaklaştırılması gerekmektedir. Burada bunun için bir fan kullanıyoruz. Şu anda yakıt pilimizin sıcaklığı 33 derece, düşük bir sıcaklıkta. Çünkü gücü düşük bir yakıt pili kullanıyoruz. Hidrojeni ve havayı sisteme besledikten sonra ortaya çıkan tek atık su veya su buharı, aynı zamanda da ısıdır. Yakıt pillerinin performansları sahip oldukları voltaj ve ürettikleri akıma göre değişmektedir. Bu sistemden alabileceğiniz maksimum güç 50 watt kadarken farklı güçlerde de yük bağlayabilirsiniz. Yakıt pili sisteminden çekilen gücün miktarına doğru orantılı olarak fan gücü, yani çekilen oksijen miktarıyla hidrojen miktarındaki artış da gözlemlenebilmektedir.